Travel Pass olabilir. Oyun böyle olmayacaktı, durumlar değişecekti elbette. 45'e var. Her şey var. Avrupa'nın değişen dengeleriydi. Önce seni çekmedim, kusura bakma. Eyfel Kulesi'nin metal parçalarını indirim alabiliyorsun. 4 oktav sesi var adamın. Zermatt listenin en üst sıralarında olmalı. Bir kutu İsviçre çikolatasıyla birini en fazla ne yapması için ikna edebilirsin? İlk bakışta sıradan bir soru gibi geliyor. Ama burası Montreux. Nice bilmediğimiz hikayeler saklıyor içinde. Bendeniz Nur Büyükyörük. Ajandanın Montreux keşfi tüm hızıyla devam ediyor. Bir önceki bölümde bu sakin göl kıyısı kasabasının nasıl rock müziğin en önemli merkezlerinden birine dönüştüğünü keşfettik. Plansız bir buluşmanın nasıl bir efsaneyi doğurduğunu, son anda faciaya dönüşmeyen bir yangınınsa bugün hala milyonların dinlediği bir şarkıya nasıl ilham verdiğini gördük. Stüdyo koridorlarında dolaşırken sürekli aynı isim karşımıza çıktı. Knobs. Peki kimdi bu adam? İşte bu bölümde bunun cevabını birlikte bulacağız. Ama hepsi bu kadar değil. Yolumuz 1936 Türkiye'sine de uzanacak. Ve her zamanki gibi bölümün sonunda İsviçre seyahatini planlayanlar için itinayla derlediğim pratik gezi notları ve rota önerileri de seni bekliyor. Hazırsan başlayalım. Ama baktın bölüm hoşuna gidiyor. Dilediğin yerde durdurup videoyu beğenmeyi, en sevdiğin caz parçasını yorumlara yazmayı lütfen unutma. Belki ben de bir sonraki bölümü kurgularken senin önerini açıp dinlerim. Ve tabii ajandaya da abone ol. Böylece hem yeni bölümleri kaçırmazsın hem de YouTube sana bu tarz hikayelerin daha fazlasını önerir. Şimdi gel Montreux keşfine çikolata kadar tatlı bir antika pazarından başlayalım. Mama! Bana eşlik et, sesim çok kötü. Mama! Mama! Mama. 4 oktav sesi var adamın. Benim yaptığım şeye bak. Görünüşte kapalı bir pazar ama özünde Montreux'ün 19. yüzyıl sonundaki dönüşümünün en somut izlerinden biri. Bir sonraki bölümde zamanda yolculuk treninin içinden o dönemleri, Belle Epaux'u daha detaylı konuşacağız. Her şeyin zamanı var. Biz buraya dönelim. Bu pazar inşa edildiğinde Montreux artık sadece bir balıkçı kasabası değil, seçkin bir Riviera kasabası haline gelmiş durumda. Ve bu dönüşümle birlikte şehir kendini yeniden inşa ediyor. Marché Couvert de tam olarak bu dönüşümün ürünü. Aslında burası Paris'in endüstriyel mimarisinin bir akrabası gibi. Metal konstrüksiyonu Paris'in ünlü Baltart hallerinden esinlenmiş. Baltart halleri 19. yüzyılda Paris'te demir ve camla inşa edilen devasa pazar yapılarıydı ve modern mimarinin başlangıç noktalarından biri kabul ediliyordu. Burada da kullanılan çelik yapı elemanları Eyfel Kulesi'nin metal parçalarını üreten mühendislik anlayışıyla aynı endüstriyel dönemden geliyor. Ve meşhur İsviçre çakıları arkadaşlarım. Fiyat bilgisi var mı? Var. 75'e var, 55'e var. Daha böyle şekilli olanları renkli diyelim. 45'e var. Ay çok güzel şeyler var ya. İnci kolyelere bakıyorum. 295 frank gibi fiyatlar. Nice'te vardır biliyorsun. Saleye Bit pazarı. Antika pazarı aynı zamanda. Nice'teki de iyi ama Berlin'deki hayal kırıklığıydı. Prenzlauer Berg'teki. Prenzlauer Berg neyse. Buradaki çok iyi. 19. yüzyılın sonunda bu yapının ortaya çıkışında Henri Nestle'nin bağışından söz ediliyor. Bugün bir marka olarak tanıdığımız isim, o dönemde Montreux ve çevresinin ekonomik dönüşümüne dokunan figürlerden biriydi. Ne yazık ki Nestle yapının açılışını görmeden yaklaşık 9 ay önce hayatını kaybetmiş. 20. yüzyılın ortalarına geldiğimizde ise hikaye değişiyor. 1950'lerden 80'lere kadar yapı pek sevilmiyor. Hatta yıkılması bile tartışılıyor. Ama Montreux onu kaybetmiyor. 1988'de restore edilerek bugünkü haliyle hayata yeniden dönüyor. Biz ise 21. yüzyılın ilk çeyreğini kapatmışken bakalım bu duvarların içinde kendimizden, anılarımızdan neler göreceğiz. Bu gaz lambalarından sizde var mıydı? Vardı ama bu kadar güzel değil. Elektrik kesintileri çok oluyordu ya vakti zamanında. Yine annemde var serisine devam ediyoruz. Birçok şey annemde de var diyerek. Kovun, boncuk, küpe, yüzük, yazma, patlıcan, çanta, deri kurusu, tana, her şey var. Bizim evde vardı bunlardan, abimin.
Kara Şimşek'i vardı bir de büyük. Ama bunların 3 tanesiyle oynadığımı çok net hatırlıyorum yani. 95 doğumluyum, o dönemde şeydi, 2000'ler başı. Bölümün başından beri sık sık geçen o isim, Knobs. Montreux'de yürürken bu isme sürekli rastlıyoruz. Sokakta, festival afişlerinde, müzik tarihini anlatan panolarda. Peki kim bu adam? 1967'nin yağmurlu bir sabahı. Montreux henüz Freddie Mercury'nin ya da Deep Purple'ın şehri değil. Dünyanın en önemli müzik festivallerinden birine ev sahibi olmasıysa kimsenin aklının ucundan bile geçmiyor. O sırada burada çalışan genç bir turizm memuru var. Claude Knobs, müzik tutkunu. Biraz inatçı, biraz hayalperest. Yanına gazeteci René Langel ve müzisyen Geo Wumar'ı alıyor. 3 günlük küçük bir caz festivali düzenlemeye karar veriyorlar. Bütçe yalnızca 10.000 frank. Bugün festivalde tek bir büyük sanatçının kulis masrafı bile bundan daha fazla olabilir. İlk yıllardan itibaren ilginç şeyler yaşanmaya başlıyor. 1968'de Bill Evans'ın burada verdiği konser bir albüme dönüşüyor. Derken albüm Grammy kazanıyor. Kapağındaysa birazdan konuşacağımız Montreux kayalıklarına kurulu şiirlere ilham olan Chillon Şatosu var. Montreux'un simgeleri daha o yıllarda müzik tarihine sızmaya başlıyor. Bir yıl sonra Ella Fitzgerald geliyor. Aynı festivalde kaydedilen Swiss Moment albümü ise caz tarihinde bir ilke imza atıyor. 1 milyondan fazla satan ilk canlı caz kayıtlarından biri oluyor. Derken Santana geliyor, Aretha Franklin geliyor, Nina Simon geliyor, Miles Davis geliyor. Hepsini çektim, hepsini fotoğrafladım ama amca seni çekmedim, kusura bakma, seni tanımıyorum. Biraz da sert bakıyorsun. Claude Knobs sanatçıları davet etmek için zaman zaman klasik yöntemleri kullanmıyor. Mesela Aretha Franklin'i ikna etmek için ona bir kutu İsviçre çikolatası gönderdiği anlatılıyor. Claude Knobs'un bir başka takıntısı ise kayıt arşivleri. Neredeyse her konserin kaydedilmesi konusunda inanılmaz titiz davranıyor. Yıllar boyunca biriken görüntüler ve ses kayıtları öyle büyüyor ki bugün bu koleksiyon UNESCO Dünya Belleği Kütüğü'ne alınmış durumda. Festival büyüdükçe sanatçılar da Montreux için özel işler üretmeye başlıyor. Mesela Andy Warhol'un BMW tasarımından Münih'te bahsedeceğiz. 1982'de festivalin ikonik logo tasarımı doğarken pop art'ın iki devi, işte o bahsettiğim Andy Warhol ve Keith Haring aynı festival afişi üzerinde birlikte çalışıyor. 20. Montreux Jazz Festivali. Well, this goes out to you and you and you. Come on. 2000'lere gelindiğinde ise artık festival sadece caz dünyasının değil, müziğin tamamının buluşma noktası haline gelmiş durumda. David Bowie burada unutulmaz konserlerinden birini veriyor. Prince konser bittikten sonra sahneden inmeyip sabaha kadar süren sürpriz jam session'lara katılıyor. Bugün festival hala büyümeye devam ediyor. 2021'de gölün üzerine kurulan yüzen bir sahneyle yeni fikirler deneniyor. Her yıl yaklaşık çeyrek milyon insan Montreux'e bu festival için geliyor. Ama bütün bunların merkezinde hala aynı soru var. Bir turizm görevlisinin 67'de kurduğu 3 günlük festival nasıl oldu da dünya müzik tarihinin en önemli duraklarından birine dönüştü? Claude Knobs hiçbir zaman sadece konser düzenlemedi. Sanatçıların kendilerini evlerinde hissedeceği bir şehir kurdu. Ve tam da bu yüzden Montreux'un müzik hikayesi bir festivalden çok daha büyük. Şimdi ise günü batırmaya hazırlanırken müziği gerçek anlamda tadabileceğimiz son bir durağımız daha var.
Güneş bulutların arkasından ara ara gülümserken ve Montreux'dan yavaş yavaş ayrılma zamanımız yaklaşırken son duraklarımızdan birine doğru gidiyoruz. Fairmont Le Montreux Palace. 1906 yılında dönemin şartlarına göre inanılması güç bir hızda, sadece 18 ayda tamamlanıyor. Özel banyolar, balo salonları, müzik salonları. Bugün kulağa sıradan geliyor olabilir ama 1900'lerin başında bunlar gerçek bir lüks göstergesiydi. Kısa sürede Rus prensleri, Avrupa aristokratları, Amerikalı bankerler ve Hint maharacaları Montreux'a akın etmeye başlıyor. Gündüzleri göl kıyısında yürüyüşler yapılıyor, tenis turnuvaları düzenleniyor, çay salonlarında buluşmalar gerçekleşiyor. Akşamları ise balolar, konserler ve davetler var. Montreux'un İsviçre Rivierası olarak anılmaya başlanmasında bu otelin payı oldukça büyük. Ama tarih bazen lüks otelleri de beklenmedik rollere sokuyor. Birinci Dünya Savaşı sırasında bu bina hastaneye dönüştürülüyor. Yaralı Fransız ve İngiliz askerleri burada tedavi görüyor. Savaş bitiyor, otel yeniden ihtişamlı günlerine dönüyor. Derken İkinci Dünya Savaşı yıllarında bir kez daha hastane olarak kullanılıyor. Yıllar sonra ise Montreux Jazz Festivali'nin yıldızları da yine bu otelde kalıyor. Kısacası Montreux'un son 100 yılına damga vuran isimlerin önemli bir kısmı bir şekilde bu yapının kapısından içeri girmiş. Biz de dün akşam Nobs Bey'in caz barı için girmiştik aynı kapılardan. Ve sonra 1936 yazı geliyor. Bu kez amaç ne tatil yapmak ne de müzik dinlemek. Amaç boğazlarımızın geleceğini belirlemek. Arkamda görmüş olduğunuz otel Fairmont Hotel Montreux değerli dostlar. Türkiye Cumhuriyeti Devleti için son derece önemli bir otel zira 1936 senesinde Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin imzalandığı oteldir bu otel. Biraz geçmişe gidelim arkadaşlar. İstanbul'un fethiyle beraber tabii ki Osmanlı Devleti'nin boğazlarda söz sahibi olması tarihi olarak son derece önemli ve kritikti stratejik anlamda. 1774 senesine geldiğimizde tabii Küçük Kaynarca Anlaşması'na kadar diyelim daha doğrusu Osmanlı Devleti boğazlarda söz sahibi devletti. Fakat 19. yüzyıla geldiğimizde durumlar değişiyordu, dengeler değişiyordu. Zira Osmanlı Devleti'nin güç kaybetmesiyle birlikte diğer devletler diplomatik yollarla söz sahibi olmak adına boğazlar üzerinde baskılar yapıyordu Osmanlı Devleti'ne. 1841 senesinde Londra Boğazlar Sözleşmesi ile Osmanlı Devleti boğazlardan savaş harici durumlarda herhangi bir savaş gemisi geçirmeyeceğini taahhüt etmişti. Yani artık güç düşüyordu, egemenlik azalıyordu arkadaşlar. Boğazlar üzerinde eskisi kadar söz sahibi olmamaya başlıyordu Osmanlı Devleti. Tabii 1918 senesine geldiğimizde yenilen İstanbul hükümeti ile birlikte 1. Dünya Savaşı sonrasında Mondros Mütarekesi ile birlikte boğazlar üzerinde bir komisyon kurulması, Cemiyet-i Akvam'ın kontrolünde bir komisyon kurulması ve komisyon üyeleri içerisinde herhangi bir Türk dahi olmadığına da dikkat çekmek lazım. Böylelikle bütün kontrolü Batılı devletlerin ele alması öngörülüyordu ama oyun böyle olmayacaktı, durumlar değişecekti elbette. Ve geldik 1923 senesine değerli arkadaşlar. Lozan Barış Anlaşması'nın imzalanmasıyla boğazlar sorununa geçici bir çözüm bulunuyor. Bu çözüm nedir? Genel bir komisyonun, başkanının Türk olduğu bir komisyonun kurulması ve boğazların bu şekilde denetim altında tutulması. Fakat Mustafa Kemal ve arkadaşlarının istediği sonuç tam olarak bu değil. Dolayısıyla bu da bizi 1936 senesine arkamda görmüş olduğunuz otelde imzalanan Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne getiriyor. Büyükelçiler, deneyimli diplomatlar ve askeri temsilcilerden oluşan heyet uzun bir tren yolculuğunun ardından Montreux'e ulaştı. Ama asıl hazırlık çok daha önce Ankara'da başlamıştı. 1936 Avrupası hızla değişiyordu. Almanya yeniden silahlanırken İtalya Habeşistan'ı işgal etmiş, Akdeniz'de güç dengeleri sarsılmaya başlamıştı. Savaş ihtimali artık uzak bir senaryo değil, diplomasi masalarının en önemli gündemiydi. Atatürk bu değişimi okudu. Lozan'da kabul edilen ve boğazları askerden arındıran düzen artık Türkiye'nin güvenliğini sağlamaya yetmez diyerek Türkiye 10 Nisan 1936'da Lozan'ın imzacı devletlerine nota verip Boğazlar rejiminin yeniden ele alınmasını istemişti. Konferans süresince Atatürk çalışmalarını Florya Deniz Köşkü'nde sürdürüyor, gelişmeleri telgraflarla takip ediyordu. Masadaki tek mücadele
hukuk değildi. Avrupa'nın değişen dengeleriydi. İngiltere başlangıçta çekinceli yaklaşsa da kıtadaki güvenlik ortamı nedeniyle zamanla Türkiye'nin tezine yaklaştı. Sonunda Boğazlar Komisyonu kaldırıldı. Türkiye'nin boğazları yeniden yönetmesi kabul edildi. 20 Temmuz 1936'da imzalar atıldığında Atatürk Florya'dan yayımladığı mesajda Montreux'u sevinmeye ve sevindirmeye değer bir tarihi olay olarak tanımlıyordu. Bu yüzden her köşesinden bambaşka bir hikaye çıkan bu sakin göl kenti Türk diplomasi tarihinin en önemli başarılarından biriyle özdeşleşmiş durumda. Öyle ki Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile savaş zamanı dışında ticaret gemilerinin boğazlarda geçişi serbest. Fakat Türkiye Cumhuriyeti Devleti herhangi bir savaş tehdidi hissetse dahi ve savaş durumlarında tabii ki boğazları gemilere kapatma konusunda hakkı elinde tutuyor, denetimi elinde tutuyor. Yine Karadeniz'e kıyısı olmayan ülkelerin savaş gemilerinin bu bölgelerde yani boğaz bölgelerinde bulunması da tonaj ve süre sınırlamalarına tabi. Sevr'den Lozan'a, Lozan'dan Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ne bakacak olursak arkadaşlar, bir tarafta içinde bir Türk üyenin dahi bulunmadığı bir komisyon, Cemiyeti Akbam Komisyonu'nun sorumluluğu ve egemenliği, diğer tarafta bir Türk başkan ve yine bir komisyon ve en nihayetinde Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin tek söz sahibi olduğu anlaşma olan Montreux Boğazlar Sözleşmesi'ni görüyoruz. Bu bağlamda Türkiye Cumhuriyeti tarihi için vazgeçilmez, önemli bir tarihi yer tutuyor arkamda görmüş olduğunuz otel. Montreux'de sadece diplomasi ve müzik tarihi yazmadı. Bill Evans'ın Grammy ödüllü albüm kapağını biraz önce göstermiştim. İşte orada gördüğünüz göl kıyısında yükselen Shillong Şatosu var ya, bu bölgenin çok daha eski bir hikayesini fısıldıyor bize. Lord Byron'ın burada esir bir keşişten ilham alarak yazdığı Shillong Tutsağı şiiri, Montreux'deki bu taş duvarlara edebiyatta ölümsüz bir yer kazandırdı. Montreux ve çevresi sadece modern tarihin değil, romantizmin ve edebiyatın da sahnesi. Bir yanda dünya siyasetinin masaları, diğer yanda müziğin hareketli notaları ve hikayelerin sessiz izleri. Bizim turumuz da burada son buluyor. Otelimizden çıkış yapıp Cenevre'deki dönüş uçağımıza doğru hazırlanırken kapanışı her zamanki gibi gelin sizlerin seyahatini rahat ve kolay kılacak tek tek derlediğim gezi ipuçlarıyla yapalım. Türkiye'den Cenevre'ye direkt uçuşlar mevcut. Cenevre Gölü kıyısında gezmek için en rahat yöntemse tren. Lozan bölümünde emanet dolaplarını nasıl kullanabileceğini görmüştün. Cenevre, Lozan, Vevey ve Montreux şeklinde bu hattı takip edebilirsin. Bahar ve yaz dönemleri gelmek için ideal dönemler. Temmuz'da da Caz Festivali var. 2. Eğer günübirlik geziler de düşünüyorsan 3 veya 4 gün kalmak hem kasabayı hem de çevreyi keşfetmek için ideal bir süre. Montreux aynı zamanda bir üs olarak kullanılıp çevreyi keşfe çıkmak için oldukça pratik bir nokta. Yaklaşık 1,5 saatlik yolculukla ulaşabileceğin Glacier 3000, yılın büyük bölümünde kar görebileceğin en kolay noktalardan biri. Burada sadece kar görmekle kalmıyorsun. İki zirveyi birbirine bağlayan Peak Walk isimli asma köprüden yürüyebiliyorsun. Avrupa'nın en etkileyici Alp manzaralarından birini izleyebiliyorsun. Bir diğer nokta, yaklaşık 1000 yıldır üzüm yetiştirilen UNESCO Dünya Mirası listesindeki lava bağlarını özel yapansa sadece şarap üretimi değil, bağların göle doğru inen terasları ve Alp manzarası. İstersen yürüyerek, istersen küçük panoramik trenlerle ya da turlarla gezebiliyorsun. Tarihi kırmızı dişli trenlerden birine binerek yaklaşık 55 dakika sonra kendini deniz seviyesinden 2000 metre yüksekte bulabileceğin Roche de Naye ise bir diğer kısa kaçamak alternatifi. Montreux aynı zamanda İsviçre'nin en ünlü panoramik trenlerinden biri olan Golden Pass hattının başlangıç noktalarından biri. Yol boyunca göller, ahşap İsviçre köyleri, dağ geçitleri, yemyeşil vadiler birbirini takip ediyor. İsviçre'nin kartpostallarda gördüğümüz manzaralarının büyük bir kısmını tek bir tren yolculuğunda görmek mümkün. Biraz daha uzun ama kesinlikle unutulmayacak Montreux çıkışlı bir rota arıyorsan Zermatt listenin en üst sıralarında olmalı. Yaklaşık 3 saatlik tren yolculuğu sonunda otomobillere kapalı bu Alp kasabasına ulaşıyorsun. Buradan da İsviçre'nin simgesi haline gelen neredeyse kusursuz piramit şekliyle tanınan Matterhorn Dağı tüm ihtişamıyla karşına çıkıyor. Toblerone çikolatasının logosuna ilham veren dağ olarak biliniyor.
kullanıyor. Eğer İsviçre'de birkaç şehir gezeceksen en çok işine yarayacak şeylerden biri Swiss Travel Pass olabilir. Bu kartlarla trenlerin, otobüslerin ve teknelerin büyük bölümünü sınırsız kullanabiliyor, birçok müzeye ücretsiz giriş yapabiliyor ve bazı dağ trenlerinde de indirim alabiliyorsun. Son olarak Montreux'dan yaklaşık 1,5 saat uzaklıktaki Gruyère, İsviçre'nin en güzel ortaçağ kasabalarından biri. Ki biz de bir sonraki ve serinin son bölümünde seni bu kasabaya götürüp hikayelerini birlikte keşfedeceğiz. İsviçre'ye dair diğer ipuçları ve seyahat notları için daha izlemediysen Cenevre 2 bölümüne de göz atmayı unutma derim. Ve tabii ki bu yolculuk hoşuna gittiyse, ki hala buradasın bence beğendiğin gibi, ajandaya abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve ajanda şuraya da gitsin birlikte keşfedelim dediğin noktaları yorumlarda paylaşmayı lütfen unutma. Orta Çağ'da uzaylı izi aradığımız sıradaki durağımızda görüşmek üzere. Bol uçuşlar. Amca nerede? Amca yok. Hatta gaz malzemesi olarak da kullanılıyor. Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Dune, Alien filmi gibi